Selamünaleyküm. Hace'nin Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için muhteşem bir poğaça tarifi vereceğim. Görüntüsüne hayran kalacaksınız, tadına doyamayacaksınız. Hiçbir yerde görmediniz. Harika bir poğaça tarifi. Öncelikle hamurumuzu yoğurmakla başlayalım. Kasemize bir tane yumurtamızı aldık. Bir su bardağı sütümüzü dökelim. Çeyrek su bardağı sıvı yağ. Bir yemek kaşığı şeker. Bir paket maya. Poğaçalara şeker güzel aroma veriyor. Hem de çok güzel yakışıyor. Maya kokusunu vermiyor. Unumuzu ilave ettik. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ettik. Spatula ile hamurumuzu karıştıralım. Spatulamızı çıkaralım. Elimizle yoğurmaya devam edelim. Hamurumuz yumuşak bir hamur oldu. Görüyorsunuz pamuk gibi. Poğaça hamuru ne kadar yumuşak olursa o kadar güzel olur. Poğaçalarımız puf puf olur. Hamurumuzun üzerini kapatalım. Hamurumuz mayalansın. Havalar sıcak olduğu için çabuk mayalanacak. Fazla beklemeyeceğiz. 15-20 dakikada mayalandı. Masamızı unlayalım. Hamurumuzu masamıza alalım. Hamurumuzu içe doğru katlayaraktan havasını alalım. Bu şekilde 1-2 dakika yoğuralım. Hamurumuzu iki bezeye ayıracağız. Bir tanesi büyük beze olacak, bir tanesi küçük olacak. Hamurlarımızı beze haline getirdik. Bir tanesini kenara alalım. Üzerini kapatalım kurumasın. Üzerine un serpiştirerek hamurumuzu açalım. Hamurumuzu açtık gördüğünüz gibi. Üzerini unlayalım. Su bardağıyla hamurumuzu keselim. İsterseniz aparatla da kesebilirsiniz. Hamur kesme aparatıyla. Su bardağı herkesin evinde olduğu için su bardağını kullandım. Daha rahatlıkla yapabilirsiniz. Kenarlardaki hamurlarımızı toparlayıp hamurumuzu beze haline getirelim. İç harcımız hazır. Peynir, maydanoz, içerisine süt ilave ettim. İçerilerine azar azar koyalım. Çok koymayalım. Kapatınca dışına taşmasın. Sadece çatalla sürelim. O kadar. Minik minik kapatalım. Mantı kapatır gibi. Kenarlarını elimizle bastıralım. Bu şekilde içerisine kıyma da koyabilirsiniz. Kavrulmuş kıyma. Patatesli de olur. Nasıl seviyorsanız o şekilde olur. Sadece içlerini fazla doldurmayacağız. Azar azar olsun.
Çatal yardımıyla şekil verelim. Uç kısımlarına şekilli olsun. Hem de açılmasın. Dört tanesini ucucuna düzelim. Bastıralım. İçe doğru saralım. Poğaçamıza bu şekilde gül şekli veriyoruz. Uç kısmını da alta getirelim. Gülümüzü açalım. Çok güzel oldu gördüğünüz gibi. İkinci bezimi de açıyorum. Taban kısmını. Hamur kesme aparatıyla 3 tane şerit haline getirelim. İç harcımızı koyalım. İkiye katlayalım. Tekrar ortadan katlayalım ikiye. Uç kısmı birazcık kalın olsun. Çatalla şekil verelim. İçe doğru saralım. İki tarafından saracağız. İki tane gül çıkaralım buradan. Gülleri birbirinden ayırmayalım. Bu şekilde şekil vereceğiz. Çok güzel olduk gördüğünüz gibi. Aynı şekilde iki tane gül çıkaracağız. Toplamda 4 tane gülümüz oldu. Birbirinden bitişik. Üçüncü şeritimizi de ortasına peynir koymuyoruz. Sade yapacağız. Çatalla şekil verelim. Ters tarafını çevirelim. Şekilli tarafı dışa gelsin. Buna da tek gül yapacağız. Uç kısmını altına verirsek açılmaz. Mayır olduğu için kabaracak, açılacak. Ucu altında olursa açılmaz. Tekrar bezemizi açalım. Yağlı kağıdımızı masamıza alalım. Hamurumuzun taban kısmı hazır. Yağlı kağıdımızın üzerine koyduk. Öncelikle suyla ıslatalım. İsterseniz yumurta beyazını da sürebilirsiniz. Her tarafına gelecek şekilde suyu sürelim. Üzerine yağ sürersek yapışmaz. Su sürüyoruz o yüzden. İster yumurta sarısı, ister su. Ben su sürdüm. Güllerimizi üzerine dizelim. Çok bitişik olmasın. Toplamda 8 tane gülüm oldu kenarlarına. Ortasına da 4 tane gül koydum. İkisi bitişik, bir tanesi de sade. 5 tane gül oldu ortasına.
2 parça güllerimden hamur kaldı. Onları da kenarlarında koydum. Bir yumurta sarısını, içerisine birazcık su koydum. Yağ koymadım. Güzelce çırpıyorum. Güllerimizin üzerine sürelim. Üzerine haşhaş, mavi haşhaş ara kısımlarına. Güllerin üzerine de susam döküyoruz. Haşhaş çok güzel yakışıyor. Çok da lezzet veriyor. Susam da o şekilde güzel yakışıyor, lezzet veriyor. Her ikisini de kullandım. Bol bol dökelim. Tepsi mayasını bekletmiyoruz. Hamurumuzu fırına verdik, fırını açtık. O şekilde kabararak pişti. Toplamda 35 dakikada pişti. Sıcak sıcak fırından çıkardık. Bir dilim çıkaralım gülümüzden. Çok güzel oldu. Masalarınızın baş tacı olacak. Misafirleriniz çok beğenecek. Yapması da çok kolay. Siz de çok beğeneceksiniz. Çok da lezzetli. Evet arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.